Merhabalar arkadaşlar, ben Erkan Öz. Bir Dünya'nda bir programında daha tekrar birlikteyiz. OSA hazırlanıyor. Çok ciddi bir hazırlık içerisinde Amerikan halkı. Hem bunu göreceğiz hem de bizim için, Amerika dışında yaşayanlar için bu ne anlama geliyor? Bizim de bir hazırlık yapmamız gerekiyor mu? Yapmamız gerekiyorsa neler yapmalıyız? Konularına değineceğiz. Amerika'da şu anda halk iki büyük riske karşı kendini hazırlıyor. Bunlardan bir tanesi seçimler, diğeri de CVD-19'un ikinci dalgası. Seçimler özellikle önemli Amerika'da yaşayanlar için. Seçimler ve seçimlerin meydana getireceği karmaşayı daha önce iki bölümümüzde daha işlemiştik. 153. bölüm 2 Ekim'de yayınlanan ve 155. bölüm 9 Ekim'de yayınlanan. Burada ortaya koymuştuk. Trump seçimi kaybetse bile, ilk akşamda kaybettiği görülse bile seçim sonuçlarına itiraz edeceğini, konuyu yüksek mahkemeye taşıyacağını ilan etmişti. Ve tam seçimden önce yüksek mahkemede bir yeni üye ataması seçimi yaptırtarak yüksek mahkemeyi de Cumhuriyetçiler tarafında 6'ya 3 ele geçirdi zaten. Bu 153. bölümde ayrıntısıyla anlatmıştık. Tavsiye ederim. Demokratlar bunun üzerine daha yaz aylarında bir grup oluşturup sanki harp akademilerinde senaryolar oynuyormuş gibi Trump'ın seçimi kazanıp iktidarı vermemesi üzerine senaryolar oluşturup bu durumda neler yapılabileceğini tartışmışlar. Adeta bir darbe semineri gibi ve Trump'ın Beyaz Saray'dan askeri güç ya da gizli servis kullanılmak yoluyla çıkartılabileceğini bu senaryolarda tartışmışlar. Yine aynı şekilde çeşitli askeri yetkililerin bu tip Trump'ı askeri güçle oradan çıkarmak gerektiği konusunda eski subayların, üst düzey subayların çok ciddi açıklamaları var. Trump yönetimden alınırsa veya seçimlerde sonuç belli olmazsa, ülke bir kaosa sürüklenirse hangi kumandanların nasıl ülkeyi yöneteceği bile şu anda belirlenmiş durumda. Yani adeta bir paralel hükümet şu anda Amerika'da belirlenmiş durumda ve bunun gibi ayrıntılar. Ayrıca 155. bölümde de bu bölümü yaptıktan sonra şu ortaya çıkmıştı. Michigan eyaletinde eyalet valisine karşı bir darbe teşebbüsü silahlı milisler tarafından tam gerçekleştirilecekken yönetim kuvvetleri tarafından engellenmişti. Bu bölümlerden sonra olaylar durulmadı. Joe Biden'ı öldürmek üzere harekete geçmeye hazırlanan bir kişi patlayıcı ve silah dolu aracıyla birlikte Kuzey Carolina eyaletinde ele geçirildi. Yine Philadelphia'da bu sefer göstericilerin arasına dalıp olay çıkarmayı planlayan yine patlayıcı yüklü bir minibüs ele geçirildi. İşleri içinden çıkılmaz hale getiren birçok faktör var. Öncelikle bütün anketler tıpkı 2016 seçimlerinde olduğu gibi Trump'ın rakibinin yani Biden'ın açık ara kazanacağını gösteriyor. Ünlü muhalif belgeselci Michael Moore ise demokratların bu seçimi çantada keklik görmemesi gerektiğini, çünkü anketlerin yanıltıcı olduğunu, çok ciddi şekilde abartıldıklarını, büyütüldüklerini iddia ediyor. Yine The Hill yaptığı haberde diyor ki 2016'da Trump'ın galip geleceğini tahmin eden tek anket şirketi Trafalgar Group yine Trump'ın bazı kilit eyaletlerde önde olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, çünkü Cumhuriyetçiler yapılan anketlerde kendi gerçek oylarını çok daha fazla saklıyorlar. Cumhuriyetçilerin %11.7'si gerçek niyetlerini söylemezken bu demokratlarda %5.4. Trump taraftarlarının %10'u gerçek oylarını söylemezken Biden'da bu sadece %5. Bu yüzden anketlerde Biden Trump'ın çok önündeymiş gibi görünüyor. Amerika büyük bir gerginliğe sahne olabilir. Çünkü anketlerde Biden bu kadar öndeyken o gece birdenbire Trump zaferi ilan edilirse 3 Kasım Salı günü sokakların ne olacağını siz düşünün. Silahlı sol gruplar bütün ülkeyi yakıp yıkmaya kalkabilir. Tabii ki silahlı sağ gruplarda, aşırı sağ gruplarda ülkeyi korumak adına onlar da sokağa çıkabilir ve bütün Amerika tepeden tırnağa kadar silahlı. Amerika'da vatandaş sayısından daha fazla silah var arkadaşlar. Ve bu yanıltıcı anketlere göre bile Florida gibi ortada olan, yani swing state dedikleri ve seçimlerin kaderine yön verecek olan eyaletlerde de Trump arayı ciddi şekilde kapatmaya başladı. Florida'daki fark Joe Biden ile Trump arasında 5 puan kadardı. Şu anda bunu 2'ye kadar düşürmüş durumda Trump. Ünlü ekonomist Nouriel Roubini hem 2008 hem de 2020 krizini doğru tahmin eden, fakat tabii 2020'yi benden ancak 5 yıl sonra tahmin edebilen ünlü ekonomist
bir yazı yazmış 27 Ekim tarihinde ve seçimlerdeki kaos ihtimalini ele almış. Burada Trump'ın açık bir demokrat zaferi o akşam 3 Kasım'da ilan edilmezse olayı mahkemelere taşıyıp maille oy verdiler, o yüzden hile yaptılar, posta yoluyla oy kullandılar, hile yaptılar demokratlar diyerek her eyalette konuyu mahkemeye taşıyıp sayımları engelleyip ülkeyi bir kaosa çekebileceğini, bunun sonucunda seçimlerin sonuçlarının çok uzun süre belli olmayabileceğini, sağ ve sol grupların, tabii özellikle sağcılardan bahsediyor burada, sokaklara inebileceğini ve bunun da piyasalara çok kötü etki yapabileceğini belirtiyor. Daha önceki tartışmalı seçimde, tarihte bunun bir örneği var, 2000 seçimi, Al Gore ve oğul Bush arasında. Bu seçimlerde sonuçlar uzun süre belli olmayınca borsalar %7 değer kaybetmiş Nouriel Roubini'ye göre ve bu sefer de Roubini %10 en az değer kaybı olabileceğini ifade etmiş bu yazısında. Ama bence bu çok naif bile kalıyor olabilecek olaylar karşısında. Çünkü burada bir darbe seçeneğinden bahis yok. Bizim daha önce bahsettiğimiz gibi kaos olması halinde askeri yönetimin devreye girmesinden bahis yok vesaire. Bir başka yazar 31 Ekim'de bu sefer Brett Redmayne-Titley daha da ilginç bir senaryoyu ortaya koyuyor. Buna göre Trump ve onun kampanyasını yönetenler seçimi kaybetme ihtimalini de göze alarak bir başka senaryo kurmuşlar. Buna göre Trump seçimi 3 Kasım akşamı açıkça kaybederse Biden'lar hakkında, yani Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında devam eden 2 soruşturma var. Daha şu anda yeni mahkemeler ve özellikle de yüksek mahkeme Trump'ın elinde ve bu mahkemeler yoluyla Biden'ları seçimi kazansalar bile mahkum ettirmeye yaklaştırıp veya mahkum ettirip skandallar nedeniyle bunların başkanlığı seçilseler bile elde etmemesini sağlayabileceğini iddia ediyor Redmayne-Titley. Bu da nasıl olacak? Amerika'daki seçim sistemine göre oy verenler başkanı seçmiyorlar doğrudan. Onlar bir Electoral College seçiyorlar. O Electoral College'ın üyeleri seçimi yapıyorlar. Her eyalette her partinin kendi seçici kurul, Electoral College üyeleri belli. Seçimlerde o eyalet hangi adayı oy veriyorsa onun partisinin seçiciler kurulu üyeleri de kazanmış sayılıyor. Ve %1 farkla bile o aday o eyaleti alsa, bütün eyaletin kaç tane delegesi varsa hepsi o adayın partisinden oluyor. Fakat bunların çeşitli şartlar altında oylarını değiştirme hakları da var. Bazı eyaletler bunu çok sıkı şartlara bağlamış, bazıları da sıkı olmayan şartlara bağlamış ve o sıkı olmayan şartlara bağlı eyaletlerde şu ana kadar tarihte görülmemiş böyle bir örnek ama Trump mahkemelerde Biden'ları eğer mahkum ettirebilecek bir konuma getirebilirse işte bu Electoral College'ın üyelerine, o eyaletlerdeki üyelere baskı yaparak onlardan oylarını değiştirmesini isteyebilir. Böyle bir senaryonun nelere yol açacağını bir tahmin edin. Yani Nouriel Roubini'nin senaryoları burada pembe tablo, polyanlacılık gibi kalıyor bu senaryonun yanında. Düşünün ki Amerika'da mahkeme yoluyla seçilmiş bir başkanı yerinden etmeye çalışan, zaten ırkçılıkla ve çeşitli yolsuzluklarla suçlanan bir Trump böyle bir şeye kalkışırsa sokakların ne hale geleceğini düşünün. Hatta askeri darbenin o zaman belki de gerçekten gelebileceğini, halkın bunu açık açık, zaten şu anda bile Trump düşmanları bunu açık açık söylüyorlar. O zaman nasıl talep edeceklerini bir düşünün ve bunlardan bütün dünya piyasalarının nasıl etkileneceğini, sokakları nasıl karışacağını düşünün. Tabii Amerikan halkının hazırlık yaptığı bir başka olay da bu seçim konusunda aslında gölgede bile kalıyor. CVD-19'un ikinci dalgası. Özellikle Avrupa'da çeşitli ülkelerde lockdown, yani eve kapanma önlemleri tekrar gündeme gelince protestolar gündeme geldi. Halk artık bunlara geçen seferki gibi hemen kabullenmiyor. Bakın şu anda bir yağmalama olayına videoda görüyoruz. Bütün ülkelerde rekorlar kırılıyor vaka anlamında. Ölüm sayıları şu anda yüksek değil ama bugün İngiltere'de de kapatma önlemleri ilan edildi ve Başbakan Boris Johnson dedi ki hastalık bizim en mantıklı, en kötü durum senaryomuzdan bile çok daha hızlı yayılmaya başladı. O yüzden önlem almazsak günlük vefat sayıları birkaç bine ulaşabilir yakın dönemde diyor. O yüzden de acilen kapatma önlemleri aldıklarını söylüyor. İşte böyle bir ortamda Avrupa'dan gelen, Fransa, Almanya gibi büyük ülkelerden gelen kapatma önlemleri çerçevesinde tabii Amerikan halkı da bu
haberleri seyrediyor. Kendi ülkelerine de bunun gelebileceğini farkındalar. Bu arada aşı konusundaki ümitler de şu anda hiç kimseye bir fayda sağlamayacak pozisyonda. Daha önce Beyaz Saray sözcülerinden, çalışanlarından Mark Meadows'un yaptığı bir açıklama vardı. Demişti ki Ekim sonunda 100 milyon doz aşı hazır olacak demişti ama gördüğünüz gibi Ekim geldi, geçti, 1 Kasım'a geldik. Ortada bırakın 100 milyonu, bir doz bile aşı yok. Bu da tabii insanları karamsarlığa sürüklüyor. Piyasaları gözetenler açısından bir başka karamsarlık faktörü, Fed adeta kenarda durup bütün bu olanları seyrediyor. Aslında piyasaları önden destekleyebilir. Şu anda ayda 120 milyar dolar QE yani para basma yapıyor. Bunu arttırabilir ama topu hükümete attı. Onlar dedi yardım paketi çıkarsınlar. 2 trilyon civarında bir yardım paketi gitti geldi. İki taraf anlaşamadı. Bu pakette çıkmadı. Fed şimdi sanki bir şey yapıyormuş gibi gözükmek için ne yapmış? Main Street programında borç verme koşullarını hafifletmiş. Yani eskiden 250 bin dolarken en alt sınır bunu 100 bin dolara çekmiş. Fakat bu o kadar küçük bir program ki 3,7 milyar dolar son derece küçük bir operasyon zaten. Bunu büyütseniz 2 katına çıkarsanız Amerikan ekonomisi için hiçbir anlamı olmaz. Burada Fed'in de Trump'ın seçilmesini istemediğini, o yüzden piyasalara yeniden likidite vermeyi, ekstra likidite vermeyi düşünmediğini değerlendiriyorum. Bütün bu şartlar altında halk tek başına olduğunu, kimseden bir yardım gelmeyeceğini anlamış durumda. Zaten Mart ayından da bir deneyimi var ve hemen ilk yaptıkları şey başta yiyecek maddeleri olmak üzere hemen stokçuluk yapmaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi Amerika'da online alışveriş davranışlarını inceleyen Centricity isimli bir şirketten alınan bilgilere göre Bloomberg bunu haber yapmış. 13 Ekim'de biten 3 haftalık dönemde özellikle hazır unlu mamullerin satışında %3400 artış olmuş. Sözcü Mike Brackett, şirket sözcüsü Mike Brackett diyor ki bir önceki CVD-19 dalgasında bu oran artış oranı %6000'di. Fakat bu sefer unlu mamullerin dışında da artışlar görüyoruz demiş. Amerikan halkı belli ki marketlerde özellikle yiyeceği depolamaya başlamış ve özellikle de iş yeri sahipleri gördüğünüz gibi kapılarını çeşitli kontrplaklarla kapatarak göstericiler ve yağmacılara karşı korumaya almaya başlıyor. Çünkü seçim sırasında bir kaos çıkabileceğini onlar da büyük ihtimal veriyorlar ve bunun için adeta bakın bütün cam olan yüzeyleri tahtayla kontrplakla kapatmışlar. Tabii bunlar ne kadar gerçekten göstericileri engeller o konuda bir şey söyleyemiyorum. Bakın burası San Francisco, burası Beyaz Saray'a yakın bölgeler. Demek ki burada da çok ciddi olaylar bekleniyor. Washington DC. Burası New York. Pahalı şeylerin satıldığı elektronik mağazaları vesaire kendilerini kapatıyorlar dışarıdan. Burası da Oregon. Gördüğünüz gibi boydan boya caddeler boyunca kapatılmış. Ve burada insanlar şu anda bile iki karşıt grupta sokaklara çıkmış durumdalar. Özellikle Trump taraftarları tepeden tırnağa silahlı ve en önemlisi dediğim gibi Amerikalılar zaten tepeden tırnağa silahlı bir millet arkadaşlar. Ateşli Silahlar Sanayi ve Ticaret Birliği Amerika'nın 24 Ağustos'ta yayınladığı son verilere göre diyor ki 2020'de bütün bu şartları göz önüne alan Amerikalılardan 5 milyonu ilk kez silah satın aldı. Yani bu kadar silahı olan vatandaşın üzerine 5 milyon kişi daha silah almış. Ve daha da ilginci bu ilk 7 ayın verileri geçen senenin aynı 7 ayına göre neredeyse 72 artış ifade ediyor. Yani Amerikalılar basbayağı bir kaosun geldiğine ikna olmuşlar ve buna çok ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar. Peki bu kaos illa da olacak demiyoruz ama ortada çok ciddi bir risk olduğu, ciddi bir tehlike olduğu belli. Biz ekonomiyle ilgilenenleri nasıl etkileyebilir? Bank of America bir tablo yapmış. Burada seçimin ortada kalacağı ihtimali yok. Bizim demin değerlendirdiğimiz ve halkın karşısında tedbir aldığı, gördüğünüz gibi tepeden tırnağa tedbirler aldığı seçim sonucunun belli olmaması ihtimali yok. Ama seçim sonuçları belli olursa bile gördüğünüz gibi 4 farklı seçenek var. Biden kazanabilir ama Senato Cumhuriyetçilerde kalabilir. O zaman deflasyon. Çünkü anlaşamayacaklar ve ülke dibe doğru gidecek. Amerikan ekonomisi tabii dibe doğru gidince bütün dünyayı da peşinden sürükleyebilir. Eğer ikisini de
Demokratlar kazanırsa başkanlık ve senato, buna sweep diyorlar. En iyi senaryo. En çok yardım parası bu senaryoda piyasaya çıkacak ve ekonomi adeta bir vinçle yukarı kaldırılacak. Trump başkanlığı kazanır ve senatoyu da elinde tutarsa yine ciddi manada bir ekonomiye likidite, para verilecek ve yine bir genişleme dönemi olacak. Ama Trump kazanır ama senato demokratlarda kalırsa yine hükümet farklı olacağı için çok ciddi bir yardım paketi olmayacak. Ekonomi adeta yerinde sayacak. İlginç bir gelişme var son dönemde. Gördüğünüz gibi MSCI Dünya Hisse Senetleri Endeksi dünya likiditesi artmasına rağmen, yani Amerika'nın bastığı para şu anda yeterli olmuyor ama başka merkez bankaları da para basıyorlar. Fakat bunlar toplamda tabii doların dışında da basılan paralarla yükseliyor küresel likidite. Fakat demek ki dünya dolara ihtiyaç duyuyor ve gördüğünüz gibi likidite artmasına rağmen, eskiden likidite ile borsalar aynı gitmesine rağmen şu anda kopmuş durumda ve borsalar likidite artış olmasına rağmen düşüyorlar. Peki bu seçim sonuçlarına dair elimizde nasıl senaryolar var? Yani seçim sonuçları belli olmazsa neler olabilir? En kötü senaryoda başımıza neler gelebilir? 153. bölümün son kısmında 19. dakikadan sonra 2000 seçimlerini ayrıntılı bir biçimde ele almıştık arkadaşlar. Orada şunu görmüştük. Al Gore ve Oğul Bush arasındaki seçimler yüksek mahkeme bir karar verene kadar, Aralık ayının ortasına kadar belli olmamıştı ve bu dönemde borsa düşmüştü, dolar değer kaybetmişti, altın sadece direnip yukarı çıkmıştı, gümüşte bile düşüş olmuştu. Normalde bu böyle durumlarda doların da değer kazanması gerekir ama Amerika'nın kendi politik sistemiyle ilgili bir durum olduğu için dolar değer kaybetmişti. Şimdi hem CVD-19'un ikinci dalgasını hem de seçimlerin sonucunun belli olmayacağı bir karmaşa ortamını, yani en kötü senaryoyu birlikte değerlendirelim. Projeksiyonlar yapmaya çalışalım. Geçen sefer CVD-19'un birinci dalgasında ilk kapatma kararını İtalya almıştı 9 Mart'ta. Baktığımız zaman zaten İtalya bu kararı aldığında görüyoruz ki bu Nasdaq Bileşik Endeksi zaten toplam piyasa kaybının yarısı gerçekleşmiş. O dönemde, yani 9 Mart'ta başlayan süreçte Nasdaq %30 değer kaybetmiş. Aynı dönemde altın %13, gümüş %37, Bitcoin ise %54 değer kaybetmiş. DXY, yani doların büyük para birimlerine karşı durumunu gösteren endeks ise %8.4 değer kazanmış. Yani kredi ve teminat zincirleri koptuğu için herkes elinde teminat olabilecek şeyleri, altın, gümüşü, Bitcoin'i satmış, bonoların uzun vadeli olanlarını satmış. Sadece çok kısa vadeli Amerikan bonoları ve doların kendisine hücum etmiş. Tabi hisse senetleri de burada çok ciddi değer kaybetmişti. Şimdi 13 Ekim'de ikinci satış dalgasının başladığını görüyoruz aslında. Bakın şurada. 13 Ekim'de başlıyor ve orada yaklaşık 11.900 puanlarda Nasdaq varken ikinci dalga başlıyor ve tam da belki de ortasındayız şu anda. İşte yeniden kapatma önlemleri Avrupa ülkelerinde, büyük Avrupa ülkelerinde başladı. Belki de bunun 2 katı kadar daha aşağı gideceğiz. Zaten çift tepe teknik analiz senaryosu da bunu gösteriyor. Şurayı bakın 2 tane tepe yapmış ve bu tepeleri aşamayıp aşağı düşmüş. Teknik analizde bu üst nokta ve şu alt nokta arasındaki fark alınır ve eğer şu düşen dalga şu alttaki sınırı geçerse, yani 10.500 puanın altına düşerse bir şu kadar daha, şu aradaki fark kadar daha aşağı gideceği varsayılır. Bu durumda hesapladığımızda şunu görüyoruz. Nasdaq o zaman %30 değer kaybederken 13 Ekim'de başlayan bu hareketle 10.500'ün altına sarktığında Nasdaq %16 değer kaybedebilir. Bu 13 Ekim'de başlayan senaryoda. Yani tepe noktasını 11.850 olarak alırsak Nasdaq'ın %16 değer kaybederse 10.000 puana düşer. Eğer birinci dalgadaki gibi %30 değer kaybederse de 8.295, yani yaklaşık 8.300 dolara kadar, 8.300 puana kadar, yani şuralara kadar düşmesi gerekir arkadaşlar Nasdaq'ın. Aynı senaryoları şimdi mesela altına uygulayalım.
Altın da 13 Ekim tarihinde 1890 dolar civarındaydı. Eğer Nasdaq bu sefer %16 değer kaybederse orantısal olarak altının da %7.2 değer kaybetmesi gerekir. O zaman altın 1750 dolarlara doğru çekilir demektir. Bu sadece hastalıktan kaynaklanan risk olarak alabiliriz bu ortadaki değerleri. Hem hastalık hem de seçim riski bindiğinde belki de birinci dalgadaki senaryo gerçekleşebilir. Belki daha da kötüsü gerçekleşebilir tabii. Ama biz seçim ve hastalığın birlikte şu üçüncü senaryoyu gerçekleştireceğini düşünürsek altının %13 değer kaybıyla 1635 dolara düşeceğini düşünebiliriz. Fakat 2000 seçimlerinde gördüğümüz gibi altın bu belirsizlikte güvenli liman işlemi görebiliyor. Eğer böyle olursa altın şu üçüncü senaryoda düşmeyecektir ve ya ortadaki kadar kalacaktır ya da şu anda 1890 dolarlar civarına doğru tekrar yukarı doğru hareket edecektir ve aşağı yukarı yatay belki de bu süreci tamamlayabilir. Ama gümüş için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Gümüşte 2000 seçimlerinde düşüş görülmüştü. Gümüş düşmeye devam edebilir. Eğer sadece Nasdaq %16 düşerse gümüş %19.7 düşebilir ve 19.37 dolara kadar gerileyebilir. Tabii bunlar tahmin değil arkadaşlar. Sadece bu oranlar gerçekleşirse projeksiyonların ne olacağını söylüyorum. Eğer hem seçim hem de hastalık riski gerçekleşir ve gümüş geçen sefer olduğu gibi %37 civarında değer kaybederse de 15 dolarlar civarına çekilebilir. Bitcoin'de ise tamamen değişik bir durum var. Çünkü Bitcoin 13 Ekim'den beri altın ve gümüş ve Nasdaq gibi düşmüyor. Aksine artış gösteriyor. Ben bunun sebebini de yine kanalımdaki videolardan bir tanesinde anlatmıştım. Bitcoin'in üretim maliyeti artık kurtarmadığı için aşağıya daha fazla gitmiyor. Yukarı doğru gitmeye başladı. Eğer normalde birinci dalgada %54 düştüyse Nasdaq %16 düşerse bu sefer tekniğin gösterdiği gibi Bitcoin'in de %28, %30 civarında düşmesi gerekir. Yani 14.500 kabul edersek Bitcoin'in o seçim dönemindeki fiyatını biraz bol davranalım. 10.300'e kadar çekilmesi gerekir. Eğer birinci dalgadaki büyük kötü senaryo gerçekleşirse o zaman da 6.670'e kadar düşebileceğini görüyoruz. 6.600-7.000 dolarlar civarı Bitcoin'in elektrik maliyetine denk geliyor ki elektrik maliyetinin altına zaten çok fazla Bitcoin düşmüyor. Yani aşağı yukarı en kötü senaryoda Bitcoin'in düşebileceği yerler 6.000-7.000 dolar. Ama dediğim gibi Bitcoin şu anda tamamen altın ve gümüşe ters hareket ediyor. Ve Nasdaq'tan kopmuş durumda, onunla paralel hareket etmiyor. Aksine yukarı doğru hareket ediyor. 2000 seçimlerinde Bitcoin ortada olmadığı için nasıl davrandığını da o zaman bilemiyoruz. Bu şu anda Bitcoin için tamamen yepyeni bir test olacak. Seçimler kaosa dönerse hastalık karşısında nasıl davrandığını biliyoruz Bitcoin'in. Düşüşle buna cevap verdi. Ama seçim konusunda ne yapacak hiçbir şey bilmiyoruz. Belki altın gibi güvenli liman olarak hareket edecek, yukarı gidecek. Belki de gümüş gibi aşağı gitmeye devam edecek. Hiç bilemiyoruz. Bunu birlikte yaşayıp göreceğiz. Şu senaryo belki olabilir. Hastalıktan dolayı 10.000'lere doğru çekilebilir. Ama kaos çıkmasıyla birlikte buradan yukarı hareket edebilir. 14.000 ila 10.000 arasında bir yerlere gidebilir. Tamamen bu bir tahmin değil. Bir olasılıktan bahsediyorum sadece. Bunu yaşayıp göreceğiz ve an an takip etmek durumunda kalacağız arkadaşlar. Ben şu anda haftalardır biliyorsunuz zaten bu seçim ve CVD-19 risklerine karşı portföyümde volatil olabilecek varlıkları, altını, gümüşü, bitcoin'i olabildiğince aşağıya zaten çekmiştim, çeşitli kripto paraları. Ve seçime bu ortamda gireceğim ve salı akşamı oluşacak sonuçlara göre ve devamındaki olaylara göre tekrar yeni hareketlerimi dizayn etmeye çalışacağım. Benim arzu ettiğim kesinlikle seçim akşamında bir karmaşa çıkmaması, herhangi bir olay olmaması ve seçim akşamında sonucun belli olması ve ona göre yolumuza devam etmemiz. Çünkü şu anda başlayan 2020 krizi CVD-19'un ikinci dalgasıyla gelmesiyle birlikte yeniden merkez bankalarının para basmalarına yol açacak, bir sürü yardım paketi yine piyasalara dökülecek ve bu şekilde zaten altın, gümüş ve bitcoin tekrar bu yaz aylarında gördüğümüz gibi belki daha da kuvvetli bir şekilde yukarı gidecek.
Tek önümüzdeki engel işte bu karmaşa, kaos ve CVD-19'un ikinci dalgası bir süreliğine tekrar bize bir Mart ayı erimesi yaşatır mı? Bu riski nasıl atlatabiliriz? İşte onu çözmeye çalışıyoruz. Dolar endeksi de tabii bu senaryolarda en kötü durumda 101 puana doğru yükselebilir ama seçim gerginliği tabii doları yükseltmeyip ortada bir yerlerde de bırakabilir. 97-98 puan civarında da bırakabilir. Piyasaları çok yakından seçim boyunca, seçim sonrası süreçte de takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun ve abonelik işaretinin yanındaki şu zil işaretini tıklayıp bildirimleri açın. Böylece videoları çeker çekmez sizlere ulaştırmış oluruz.